Evet arkadaşlar, yeni videoyla karşınızdayız. Bugünkü aracımız BMW G20. Bu aracımızı önceki YouTube videolarımızdan bilen arkadaşlar bilirler. Biz bu aracı LC'ye çevirmiştik. Şimdi bugün biz bu aracımıza 11 renk menüden kontrollü soket ambiyans uygulaması yapacağız. Biz bu ambiyans uygulamalarını aracın hangi kısımlarına uyguluyoruz? Kapılarına uyguluyoruz ve bardaklığın yanındaki konsollara uygulayacağız. Şimdi size aracın şu anki mevcut ambiyanslarını gösterelim. Mevcut ambiyansımız gördüğünüz gibi. Şimdi biz bu kapının üst kısmına yapacağız, buraya boydan boya trimli olacak şekilde. Aynı zamanda konsolumuzun bu kısmına yapacağız ve bardaklığımıza yapacağız. Bu ürün 11 renk olarak orijinal menüden renk değiştirmenizi sağlar. Herhangi bir telefon uygulaması vesaire kullanmazsınız. Aynı şekilde arka kapılara da biz bu ambiyansı yapacağız. Tabii ki de biz size sadece öncesi sonrası değil, montaj aşamasını da birebir göstereceğiz. Şimdi hazırsak aracın montaj işlemlerine başlayalım. Dün bu arada ön lipini taktık. Onu da gösterelim size. Aracımızın ön lipi de bu şekilde. Şimdi montaj işlemlerine başlayabiliriz. Evet, montaja geçmeden önce bir malzemeleri göstermek istedim size. Karbon olarak ve piyano bilek olarak geliyor. İçinde ambiyans var. Ürün direkt sokete zaten aracınıza birebir uyumlu. Bu orta konsolun etrafı. Küllüğümüz var yine aynı şekilde. Ambiyans 11 renk olarak çalışacak. Onun haricinde bunlar da kapılara gelecek olan çıtalarımız. Bunların içinde led vardır kendiliğinden. Bunlar da aynı şekilde soketli. Bunların da kapıya montajını yapacağız. Şimdi montaj işlemlerine devam edelim. Eski küllüğümüz. Bunların içine biliyorsunuz bu bardaklık tutucular var. Şimdi bunların hepsini tek tek bunların içine aktarıyoruz. Biz hepsini aktardık. Bir tanesi kaldı. Onu da size göstermek için video kaydını almayı bekledim. Şimdi şu tutucuyu buraya aktaracağız. Şu pimi çıkartıyorsunuz. Bu yaylı bir mekanizma zaten. Daha sonrasında şu gördüğünüz ürünün, bakın bizde bir tek burası boş şu an. Ben hepsini taktım çünkü. Bu şekilde buraya takıyorsunuz. Bu pimin şimdi bir ucu şu şekilde, bir ucu böyle tırtıklı. Tırtıklı yüzey aşağı bakacak. Bunu buradan güzelce hem yayın içinden hem ayakların içinden geçirmeniz lazım. Bu şekilde geçiriyorsunuz ve sonrasında gördüğünüz gibi hiç sorunsuz şekilde hepsi çalışıyor. Malzemelerimizin montajı tamam. Hepsini değiştirdik. Sırada bunların bağlantılarını yapmak var. Şimdi sırada bağlantılarını yapmak var. Sonra kapılara geçeceğiz zaten. Bağlantılarını yapalım şimdi. Sağ taraftaki ayak altını biz zaten söktük. Orada direkt sokete bağlantısını yapacağız ve bu kısımların hepsi çalışacak. Şimdi bunun bir testini yapalım önce. Entegrasyonunu göstereyim ben size. Buradan kar kısmına geliyoruz zaten. Ayarlar, iç aydınlatma. Şimdi gördüğünüz gibi burada mavi renkte. Mesela biz bunu ne yapalım? Yeşil yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi yeşili seçtim. Işıklar da yeşile döndü. Aracın orijinal ambiyansları da şu anda yeşil yanıyor. Mor renk yapalım.
11 rengin 11'i de aynı şekilde menüden kontrol edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi genel rengi değiştirdik. Hem göze daha güzel görünür. Bu arada kristal vites topuzuyla start tuşunu da daha önce biz bu araca eklemiştik. Bu araca bayağı emek verdik. Açık hava filtre kiti vesaire onları da koymuştuk zaten. Genel anlamda G20 araçlara bu tarz aksesuarlar yakışıyor. LC'lerde ekstralarımız da var. Yani LC'lerde ses açma tuşunun etrafı işte göğüs, torpido trimi vesaire ekranın alt kısımlarına ambiyans da yapabiliyoruz. Zaten önümüzdeki hafta muhtemelen bir tane de LC araca yapacağız. Onun da videosunu çekeceğim. Onda çünkü gerçi ona da bundan aynısını yapacağız. Ekranın altına veya volüm tuşunun olduğu tarafa yapmayacağız ama yine de onu da çekeceğim aynı şekilde. Onu da bir görürsünüz. LC araçlarda nasıl olduğunu. Şimdi lafı fazla uzatmadan kapılara geçelim. 4 kapıyı sökeceğiz. Kapıların üst kısımlarına çıta uygulayacağız. Çıtanın içinde zaten kendiliğinden led ambiyansları var. Onlar da aynı şekilde soketli ve cihazdan kontrollü. Gene elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum ama çok videolara baktım. Videolarda kimse hiçbir şey açıklamıyor zaten. Dümdüz çekiyorlar. Ben yine en azından nasıl söküldüğünü, nasıl takıldığını sizlere gösteriyorum. Şeffaf bir şekilde. Ama her detayı da gösteremeyiz. Neticede biz de bu sektöre gireli 6-7 yıl kadar oldu. Bir emek verdik. Bu bilgilere ulaşana kadar yeri geldi canımız yandı. Yeri geldi gayet güzel işler de başardık tabii ki. Yani neticede 6-7 senelik emeğimi tek seferde bir videoda bütün detaylarla anlatamam. Siz de hak verirsiniz. Genel anlamda montajınızı görün. Bu montaj kısmında niye çekiyorum? Hani müşterinin kafasında soru işareti var. Bu arabayı söküyorlar, takıyorlar ama ne yapıyorlar? Kırıyorlar mı, döküyorlar mı? İşlemler nasıl? Kasap işi mi var yoksa gerçekten profesyonel bir işçilik mi var? Bunu görmeniz için yapıyorum zaten. Şimdi lafı fazla uzatmadan kapılara geçelim. Kapıları söküp ambiyans aydınlatmasını yapalım. Mecbur tornavida kullanıyoruz çünkü buraya hiçbir şekilde bitirim aparatı vesairesi girmiyor. Çok fazla zorlamadan, aradan sokup zarar vermeden, zede vermeden bu şekilde açıyoruz. Ve kapağımızı alıyoruz. Burada bir tane vidamız var. Şurada bir tane vidamız var. Onları sökeceğiz. Daha sonrasında kapıyı sekmanlarından ayırıyoruz. Bu şekilde. Ve hafifçe yukarıya vuruyoruz. Ve kapımız geldi gördüğünüz gibi. Bu şekilde hiçbir sekman, hiçbir klipsi de kırmazsınız. Söktüğünüz zaman çok rahat bir şekilde tekrardan geri yerine takabilirsiniz. Önemli olan doğru aparatta doğru şekilde sökmek. Evet, işlem bu kadar. Gördüğünüz gibi kapıyı söktük. Bütün soketlerini de ayırdık. Bu kısma ambiyans uygulayacağız. Kapı döşememiz. Şimdi bu ürünü, bu soketi çıkartıyoruz orijinal ambiyansın. Tıklayıcı soket kullanıyoruz burada. Takıyorsunuz. Aynı şekilde bunu aracın kendi ambiyansına takıyorsunuz. Şu an ürün bağlı. Bir tane beynimiz var. Bir de bunu bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an bu ürüne başka bir şey yapmamıza gerek yok. Direkt çalışacak zaten. Montajını yaptık ürünün. Bu şekilde çıta halinde. Hiçbir şekilde kapınızı kesmiyoruz, delmiyoruz. Ürün böyle. Zaten soketi de gördünüz. Şimdi araca montajını yapacağız. Aynı şekilde arka kapıya geldik. Ön kapıyı taktık. Bunların arasına hiçbir şey girmiyor. Mecbur tornavidayla yapıyorsunuz ama çok dikkatli olun, zede vermeyin. Çünkü yumuşak bir malzeme. Tornavida bunları zedeleyebilir. Biraz hassas davranın o yüzden. Hep soruyorsunuz. Klipsler kırılıyor mu? Trim sesi oluyor mu? Olmuyor arkadaşlar, gene söyleyeyim. Ama kibar kibar sökmeye kalkarsanız trim sesi de olur, her şey olur. Onu da baştan söyleyeyim. Evet, gördüğünüz gibi kapıyı aldık. Ben size şunu göstereyim. Bakın kapıyı söktük. Aparat dahi kullanmadım yani, öyle söyleyeyim ben size. Şimdi klipsleri bir kontrol edelim. Bakalım kırık var mı yok. Kırık var mı yok. Bu da kırık değil. Şöyle göstereyim hepsini. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sadece şu biraz kaymış. Hop, yerini aldık. Hiçbir kırık yok. Gördünüz. Yani korkmayın, trim sesi vesaire olmaz. Hiçbir sorun, sıkıntı yaşamazsınız. Hiçbir şekilde ürünüze zarar vermeyiz. Yine soket kullanıyoruz dediğim gibi. Şu kapı kolunun orijinal ambiyansı. Orijinal soketi çıkartıyoruz. Orijinal soketi çoklayıcıya takıyoruz. Bunu da tekrar kapı koluna takıyoruz. Yani enerjiyi biz bundan almış oluyoruz. Kesme biçimi yok, tekrar söylüyorum. Klipsler de kırılmıyor, onu da gördünüz. Trim sesi de yapmıyor, onu da söyleyeyim. Ve biz şunu da göstereceğim size. Şimdi bu taktığımız çıtalarda hiçbiri delmiyoruz. Onu da bir göstereyim hemen. Bakın arka tarafı görüyorsunuz, herhangi bir işlem gözükmüyor. Şimdi ben size şöyle ön tarafı göstereyim. Bakın çıtayı boydan boya buraya taktık. Bunun altı komple led zaten. Bunu takarken hiçbir yeri kesmiyoruz. Hiçbir yeri delmiyoruz. Vida falan atmıyoruz, yapıştırmıyoruz.
Yani yarın bir gün istendiği takdirde orijinale dönebilir bu. Bilginiz olsun. Şimdi kapıyı yerine takalım. Ondan sonra diğer kapılara geçelim. Işığımızı taktık. Şimdi sıra geldi kapı döşememizin montajına. Evet. Yukarıdakilere geçirdiğimiz zaman direkt yerine oturuyor. Klipsleri takarken yuvalara denk gelip gelmediğine iyi bakın. Yoksa takarken çatır çutur kırarsınız. Bu arada ambiyansında nasıl yandığını görmüş oldunuz kapılarda. Açık hava filtresi takılırken videosu var. Difüzörünü vesairesini, egzozlarını yaparken de videosu var. Onları da kanalımızdan izleyebilirsiniz. Geçmiş videolarda bu arabaya bayağı bir işlemler yaptık. Videoda olmayanlar da var. Mesela dün ön lipini taktık. Ondan sonra arkaya 2 santim spacer sipariş etmiştik. 2 santim spacerlarını taktık. Evet arkadaşlar, G20 aracımızın ambiyans işlemlerini bitirdik. Şimdi size yaptığımız işlemlerin son bitmiş halini, içerideki ambiyansın nasıl değiştiğini göstereceğim. Öncelikle kanalımıza abone olup bu videoya yorum ve beğeni yapmanızı rica ediyorum. Çünkü bunlar bizim için çok önemli şeyler. İstediğiniz yorumu yazabilirsiniz, düşüncelerinizi yazabilirsiniz, merak ettiğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Hepsine tek tek cevap verilecek. Yarın da bir G30 aracımız var. Bunu da Luxury Line'a çevireceğiz LC'yi olarak. Onun da videosu gelecek zaten. O yüzden mutlaka kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolar geldikçe, genelde hafta sonları atmaya çalışıyorum. Yeni videolar geldikçe oradan izlersiniz. Şimdi lafı fazla uzatmadan aracın iç kısımlarına geçelim. Bakalım ambiyanslarımız nasıl olmuş. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi üstüne basa basa söylüyorum. Hiçbir şekilde hiçbir kablo kesilmedi araçta. Üst kısımlara trimleri uyguladık. Işığımızı kapatalım. Ne yaptık? Bardaklığımızı yaptık. Konsol, orta konsolun sağ ve sol kısmını yaptık. Kapıların üst taraflarına trim çıta ekledik. Şöyle yakından da göstereyim. Arka taraflarda aynı şekilde. Buralara da ekledik. Aracımızı bir çalıştıralım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki kapıyı açtığınız zaman G20'lerde kapı ikaz verir. Açtım. Gördüğünüz gibi. Kapattım. Şimdi buradan renk seçeneklerine bakalım. Ayarlar kısmına giriyoruz. İç aydınlatma diyoruz. Şimdi burada parlaklığı kısık mesela şu an. Yükseltelim en sonuna kadar. Şimdi buradan kıstığımız zaman bakın ambiyansı kıstık. Hepsi birden aynı şekilde. Şu an sonuna kadar açtım. Renk değişimine giriyorum. Şimdi bunda şöyle bir durum var. Gördüğünüz gibi ama burada leylak beyaz, yani çift renk olarak seçtiğimiz zaman üst kısımlar animasyona geçer. Şöyle göstereyim ben size. Bu şekilde animasyon yapar. Buralar sabit yanar. Ama sadece istediğimiz renge getirdiğimiz zaman tek renk olarak bu şekilde sabit yanar. Buradan maviyi aldım. Gördüğünüz gibi mavi oldu. Turuncuya geçelim. Gördüğünüz gibi turuncu. Bardaklık da aynı şekilde, yan konsollarımızda. Araç tamamen menünüze entegre olarak çalışıyor ambiyanslar. Durum bu. Gayet güzel, şık bir görüntüsü oldu. Tabi LC araçlara daha fazla seçenek var. Yani misal buraya center'ın olduğu kısımdaki kapağı da ambiyans yapabiliyoruz. Bunlar hep ekstra. İsterseniz tabii ki de bunları da yapabiliriz tam set halinde. Ambiyanslarımız bu şekilde. Arabanın içine gayet güzel bir görüntü verdi. Merak ettiğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Bunların güzel bir görüntülerini çekelim ve sizlere paylaşalım. Siz de güzel izleyin, bakın. Biz bu araca daha önce kristal vites topuzuyla start stop tuşunu da yapmıştık. O da ambiyanslarla beraber gayet güzel oldu. Dediğim gibi ürünler sorunsuz, sıkıntısız, araçla entegre şekilde çalışıyor. Aracın sinematik görüntüleriyle sizi baş başa bırakayım.
Durum bu şekilde. İşlemlerimiz bitti. Dediğim gibi yarın bir G30 aracımız var. Luxury Line LC'ye dönüşüm yapacağız. Onun da videosu gelecek bir sonraki hafta. Ayrıca bir G20 aracımız daha var. Ona hem PPF hem jant yeni hem de gene aynı bu şekilde ambiyansları yapılacak. O araca biz delikli hava soğutmalı diskler de uygulamıştık. Daha öncesinde ışıklı difüzörü vesairesi. Araç zaten LC M Sport. O da güzel bir araç. Rengiyle çok dikkat çeken bir araç. Onun da videosu gelecek yakın zamanda. Kanala abone olmayı, takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayalım. Hepinize teşekkür ederiz.